Burası Sagalassos. Arkeologlar burayı kazmaya başladığında sadece sıradan bir Roma kenti bulacaklarını sanıyorlardı. Ancak her kazma darbesi, resmi tarih kitaplarının neden bazı bölümleri hızla geçtiğini, neden bazı verilerin üzerini örttüğünü kanıtlar nitelikteydi. Sana bu kez çocukça uydurulmuş efsanelerden bahsetmeyeceğim. Sana lojistik verilerden, mühendislik anomalilerinden ve arkeolojik çelişkilerden bahsedeceğim. Torosların kalbinde 1500 metre yükseklikte, kışın hayatın biyolojik olarak imkansızlaştığı bir noktada neden Roma İmparatorluğu'nun en zengin, en ihtişamlı ve en tuhaf şehri kuruldu? Bugün bize anlatılan Sagalassos hikayesi sadece bir kapak hikayesidir. Büyük bir deprem oldu ve her şey bitti demek, devasa bir suç mahallini basit bir temizlik operasyonuyla geçiştirmektir. Bugün o mermerlerin arasına gizlenmiş lojistik imkansızlıkları, açıklanamayan hidrolik detayları ve bu şehrin neden tarihin karanlık dehlizlerine itildiğini konuşacağız. Antik dünyada bir şehir kurmak için 3 temel şeye ihtiyacınız vardır. Suya erişim, sürdürülebilir tarım arazisi ve işlek bir ticaret yolu. Sagalassos'un coğrafi konumuna baktığınızda bu 3 maddenin de doğal olarak mevcut olmadığını görürsünüz. Sagalassos'un inşasında kullanılan devasa mermer bloklar kilometrelerce ötedeki ocaklardan getirildi. Modern vinçlerin bile zorlanacağı o tonlarca ağırlıktaki sütunları ve alınlıkları 1500 metrelik dik yamaçlara taşımak için gereken enerji miktarını hayal edin. Roma bu devasa maliyete neden katlandı? Bu bir prestij meselesi miydi? Yoksa o yükseklikte olmanın hayati bir sebebi mi vardı? Kış aylarında yolların karla kapandığı, don olaylarının yaşandığı ve tarımın imkansızlaştığı bu zirvede Roma aristokrasisi neden yaşamayı seçti? Hemen aşağıdaki verimli Burdur Ovası dururken neden kaynakların %80'ini sadece hayatta kalmak için harcayacakları bu ıssız zirveyi tercih ettiler? Şehrin en ilginç özelliklerinden biri surlarının olmayışıdır. Arkeologlar buranın doğal bir kale olduğunu savunur. Ancak askeri strateji uzmanları bilir ki suru olmayan bir zenginlik davetiyedir. Roma burayı korumak için taş duvarlara ihtiyaç duymuyordu. Çünkü belki de burası sıradan insanların veya orduların giremeyeceği, giriş ve çıkışların sadece belirli bir seçkin sınıf tarafından bilindiği bir yasak bölgeydi. Sagalassos, Roma'nın dağın tepesine kurduğu bir akıl kampüsü gibiydi. Burası imparatorluğun en gizli kütüphanelerine, en derin astronomik gözlemlerine ve belki de halkın asla duymaması gereken deneylere ev sahipliği yapıyordu. Dış dünyadan bu kadar izole bir yer, sır saklamak için dünyadaki en iyi noktadır. İmparator Hadrian, Roma tarihinin en entelektüel, en çok gezen ama bir o kadar da ezoterik sırlar peşinde koşan figürüdür. Hadrian'ın Sagalassos'a karşı beslediği takıntı sıradan bir imparatorluk ziyaretiyle açıklanamaz. Şehre bizzat gelerek ona Pisidia'nın birinci kenti, metropolis unvanını vermesi o dönemdeki dengeleri alt üst etmiştir. Hadrian buraya geldiğinde sadece binaları kontrol etmedi. Kazılarda bulunan Hadrian heykellerinin kalitesine ve detaylarına bakın. Bu heykellerin göz bebeklerindeki işçilik Roma'nın merkezinde bile nadir görülür. Heykeller sanki canlı bir şeyi temsil ediyor gibidir. Peki Hadrian burada ne buldu? Kayıtlara geçmeyen ama yerel halkın efsanelerinde yaşayan o kadim bilgi neydi? Şehrin devasa kütüphanesini düşünün. Roma İmparatorluğu'nun en büyük kütüphanelerinden biri buradaydı. Ancak ilginç olan şudur. Şehir terk edildiğinde bu kütüphanedeki binlerce parşömene ne oldu? Yanmadılar, yağmalanmadılar. Sanki birileri onları tek tek raflardan topladı ve beraberinde götürdü. Bilginin bu kadar sistemli bir şekilde tahliye edilmesi, kütüphanedeki verilerin sıradan şiirlerden çok daha önemli olduğunu kanıtlıyor. Roma, Sagalassos'ta bulduğu bir şeyi, belki bir formülü, belki bir haritayı dünyadan kaçırmış olabilir mi? Şimdi videonun en can alıcı noktasına, mühendisliğin sınırlarını zorlayan Antoninler Çeşmesi'ne odaklanalım. 2000 yıldır kesintisiz akan bu su sıradan bir su kemeri başarısı değildir. Modern hidrolik mühendisleri çeşmenin arkasındaki sistemi lazer tarayıcılarla incelediğinde şaşkına döndüler. Suyun dağın kilometrelerce ötesindeki kaynaklardan milimetrik bir eğimle şehre getirilmesi için kullanılan matematik,
bugünkü standartların bile üzerindedir. Sistemin içinde yer alan basınç odaları ve filtreleme mekanizmaları suyun debisini her mevsimde sabit tutacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak asıl gizem suyun akışında değil, yarattığı etkidedir. Antoninler Çeşmesi'nin önündeki meydanda durduğunuzda suyun sesi tüm meydanı kapsayan bir beyaz gürültü, yani white noise yaratır. Bu ses çevreden gelen tüm diğer gürültüleri filtreler. Bu antik dünyanın ilk akustik izolasyon çalışması mıdır? Şehir merkezindeki o dar elit tabaka önemli kararlar alırken dış dünyadan bu sesle mi koparılıyordu? Ve daha ürpertici bir soru, bu devasa çeşme, büyük depremler, mermer blokları yerinden oynatmasına rağmen nasıl hala su akıtabiliyor? Boru hattındaki hangi kendi kendini onaran sistem veya hangi akıl almaz esneklik payı doğanın en vahşi yıkımlarına direndi? Roma burada bugün bizim bile yeni keşfettiğimiz akıllı şehir teknolojilerinin ilkel ama çok daha dayanıklı bir versiyonunu mu kurmuştu? Geldik finale, gizemli ve aniden gerçekleşen çöküş. Milattan sonra 590 yılında büyük bir deprem oldu, ardından gelen Justinianus veba salgını şehri bitirdi. Ancak arkeolojik verilerle bu senaryoyu karşılaştırdığımızda devasa bir boşluk ortaya çıkıyor. Sagalassos'ta toplu mezar yok. Eğer bir veba salgını 10 binlerce kişilik bir kenti vursaydı, arkeologlar bugün her kazı alanında binlerce iskeletle karşılaşmalıydı. Ama şehirde ölülerden çok yarım kalmış hayatlar var. Mutfak masalarında bırakılmış seramik kaplar, dükkanların raflarında dizili duran ama hiç satılmamış mallar, heykeltıraş atölyelerinde son bir darbeyi bekleyen yarım kalmış büstler. Bu bir felaket sonrası terk ediş değil, bu bir organize tahliye protokolüdür. İnsanlar kaçmamış, ellerindeki her şeyi olduğu gibi bırakıp sanki daha önemli bir emir almışçasına şehri boşaltmışlar. Kaçan bir insan değerli eşyasını, parasını, mücevherini alır. Sagalassos'ta ise her şey yerli yerinde. Şehir 2000 yıl boyunca keşfedilmeyi bekleyen bir zaman kapsülü olarak dağın başında bırakıldı. Bugün Sagalassos'u ziyaret eden binlerce turist sadece mermer yığınlarını gördüğünü sanıyor. Ancak oradaki sessizlik aslında anlatılmayan her şeyin sesidir. Neden bugün hala bu şehirle ilgili bilgilerimiz bu kadar kısıtlı? Neden Efes veya Bergama kadar popüler kültürün içinde değil? Çünkü Sagalassos doğası gereği popüler olmaması için inşa edilmişti. Şehrin altındaki karmaşık tünel sistemleri bugün hala tam olarak haritalanmadı. Kütüphanedeki o kayıp parşömenlerin akıbeti hala bir sır. Son yıllarda bölgede yapılan kaçak kazıların sayısındaki artış ve bazı uluslararası odakların buraya olan ilgisi aslında bir şeyi doğruluyor. Roma'nın dağın tepesine sakladığı o büyük sır hala orada bir yerlerde, mermerlerin derinliğinde bekliyor. Ama o güne kadar gördüğünüz her mükemmel işlenmiş mermere büyük bir şüpheyle bakın. Tarih sadece kazananların yazdığı zafer hikayeleri değildir. Tarih bazen en büyük hakikatlerin asla bilinmemesi için örülen devasa bir mermer duvardır. Sagalassos'ta o duvarın en ihtişamlı, en sağlam ve en gizemli taşlarından biridir. Ve unutmayın, eğer bir şehir bu kadar yükseğe kurulduysa mutlaka bir şeylerden kaçmış veya bir şeyleri daha net görmek istemiştir. Sagalassos hala orada ve hala izliyor. Yeni videoyu kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma.